Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz insan dilinin kökenini araştırma çabamızda belli bir sona gelmiş durumdayız. Bir önceki videoda belirttiğim gibi aslında konunun değişik yönlerine ayrıntılarla olmasa da temel olarak değindik. Dolayısıyla insan dilinin nereden kaynaklandığını, nasıl geliştiğini kabataslak çerçevesini çizmiş olduk. Fakat konunun uzmanı olmayan, konuyla yeterince ilgilenmeyen ve gerekli araştırmaları yapmamış arkadaşların bu yaklaşık 2 yılı bulan videolar dizisinde anlattığımız konuları bütünlüklü bir resmini çıkarmalarının pek kolay olmayacağını düşünerek hızlı bir özet yapmaya karar vermiştim. Yaklaşık 10 videoluk bir dizide geçmişte 2 yıl boyunca ele aldığım konuların en önemlilerini, altı çizilmesi gereken en önemli noktaları kısaca özetleyeceğim. Böylelikle insan dilinin kökenini kavramak bakımından gerekli noktaların altını çizmiş olacağım ve bu noktaları yan yana getirildiğinde benim burada anlatmaya çalıştığım konunun ne olduğunu, bu konudaki düşüncelerimin ne olduğunu arkadaşların kavrayacaklarını düşünüyorum. Sözü daha fazla uzatmadan ilk özetimize başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bu videolar dizisi boyunca konuları anlatmak bir yana, yani kuşkusuz buna yönelik çabalarım oldu, fakat mesaimin büyük bir kısmını aslında bu konuyla ilgili ön yargıların temelsizliğini anlatmaya ayırdım. Çünkü insan dilinin kökeni gibi zorlu bir meseleyi açıklayabilmemiz için insanın ne olup bittiğini, insanın evrimleşmesini anlamamız gerekiyor. Fakat burada da işin içine ön yargılar, kesinleşmiş bazı dogmatik inançlar giriyor ve dolayısıyla bu dogmatik inançların üstesinden gelmeden insan dilinin kökenini anlamak mümkün değil. Şimdi bu dogmaların en başında insan dilinin eşsiz, benzersiz, hiçbir canlıda, hiçbir hayvanda görülmeyen olağanüstü bir yetenek olduğu dogması geliyor. Yani bu öylesine güçlü bir dogma ki yani bunu günümüzdeki konuyla ilgili bilim insanlarının ezici bir çoğunluğu hala benimsiyorlar. Filozofların içerisinde zaten bu konuda hiçbir kuşku yok. Herkes insan düşüncesinin, insan dilinin eşsizliği, hayvanlardan farklı, tümüyle farklı olduğu konusunda hiçbir kuşkuları yok. Koskoca felsefe tarihinin 2000-3000 yıllık geçmişine gittiğimizde zaten büyük filozofların hepsi bu damardan geliyorlar. Yani insan hayvandan ayrı bir yere koyarak işe başlıyorlar. Yani bunu kimisi ruha falan dayandırıyordu. Ama ruha inanmayanlar bile aslında sonuçta insanın bambaşka bir varlık olduğu dogmasından bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Şimdi biliyorsunuz ben bu dogmaya karşı çıktım. Yani insan dili öyle gökten zembille inmiş, hayvanlarda hiçbir öncülü bulunmayan, hayvanların faaliyetlerinden tümüyle benzersiz, e, bambaşka yere konulabilecek bir faaliyet değil. Hayır, insan dili de hayvan dillerinden, hayvanların iletişim çabalarının kademeli olarak gelişmesiyle bugünkü noktasına geldi. Ama sonuçta insan bu konuda özel olarak uzmanlaştığı için, geliştiği için aradaki fark çok büyük bir fark olarak bugün gözüküyor olabilir. Ama bu aynı şeyi biliyorsunuz değişik örneklerle de anlatmaya çalıştım. Örneğin diyelim bir koku alma yeteneğimiz var değil mi? Var. Evet, biz de kokuyla karanlıkta ya da belli noktalarda belli şeyleri ayırt edebiliriz. Ama bizim koku alma yeteneğimizin bir köpek balığıyla kıyaslanması mümkün olabilir mi? Elbette olamaz. Köpek balığı bir damla bir kanı 50 kilometre öteden suyun içerisinde algılayabiliyor. Öyle olağanüstü bir yeteneği var. Yani köpek balığının örneğin görmesi hiç çok iyi değildir. Yani köpek balığı sizi hiç görmez neredeyse. Yani görür de şöyle görür. Sizi diyelim yutmak istesinde ya da ısıracağı zaman son anda sizin nasıl bir şey olduğunuzu fark eder. Ama aslında köpek balığının sizi algılaması için görme duyusuna ihtiyacı yoktur. O koku yeteneğiyle aslında sizin ne olduğunuzu kilometrelerce öteden hemen anlar. Hatta sizin
nasıl bir biyolojik yapınızın olduğunu, tadını bile algılar. Çünkü köpek balığının derisinde tat organları çok güçlü biçimde gelişmiştir. Dolayısıyla kilometrelerce öteden sizin tadınızın, yani etinizin, yapınızın nasıl bir şey olduğunu onu algılar ve bilir. Peki köpek balığının bu olağanüstü yeteneğiyle bizim koku alma yeteneğimiz kıyaslanabilir mi? Elbette kıyaslanamaz. Evet, bizim diyelim görme organımız çok iyidir. Gözlerimiz bir primat olarak renkleri algılarız, şunu bunu yaparız ama diyelim bir şahinin ya da bir doğanın gözleriyle, bir kartalın gözleriyle bizim gözlerimiz bir olabilir mi? Kartal dediğiniz ya da işte bu uçan yırtıcılar kilometrelerce öteden küçücük bir kurbağayı, tavşanı görüp ona zoom yapabilirler. Yani bizim böyle bir yeteneğimiz de yok. Ya da işte daha önce örnek vermiştim. Ve elektrikli yılan balığı 800 kilo wattlık bir enerjiyle timsahı bile öldürebiliyor. Şimdi bizim vücudumuzun elektrik kapasitesi nedir? O avlarını elektrikten yararlanarak avlarını buluyor, avlıyor. Ya da bir başka yetenek olarak örneğin yarasaların ekolokasyon yeteneğinden söz etmiştik. Karanlıkta hiç gözleri görmüyor ama çıkardığı seslerin engellere çarparak yansımasıyla küçücük uçan sinekleri, böcekleri, avlarını bu ekolokasyonla yakalıyor. Yani demek istediğim şu, evrimde belli bir yola girdiğinizde, belli bir adaptasyon sürecine girdiğinizde o doğanın getirdiği bir takım sınırlara ulaşana dek o canlı o konuda olağanüstü gelişmeler sağlayabilir. Yani örneğin geçmişte yaklaşık 3,5 metre boyunda devasa maymunlar vardı. Bunların fosilleri elde, ya da işte İrlanda geyiği vardı. Yani devasa bir boynuzları vardı. Ya da işte bugün günümüzde tavus kuşlarının kuyruklarında görüyoruz bu durumu. Yani evrimsel süreçte herhangi bir canlı belli bir yetenek bakımından ona avantaj sağlayan özellikler gelişmişse, bu yönde uyarlanmalardan, adaptasyonlardan geçmişse belli bir sınıra ulaşana kadar bu konuda olağanüstü gelişme sağlayabilir. Şimdi bizim türümüz açısından baktığımızda bizim için en önemli aşılmaz ve diğer hayvanlarla kıyas kabul etmez yeteneğimiz iletişim yeteneğimiz, konuşma, dil yeteneğimiz. Bu dil yeteneği bizde son derece gelişti. Fakat bu gelişen yetenek boşlukta başka hiçbir öncülü olmadan diğer primatlarda, diğer hayvanlarda iletişimle ilişkin ortak temelleri olmadan gelişmedi ki. Yani Darwinci evrim teorisinin en önemli özelliklerinden birisinin bu olduğunu defalarca vurgulamıştık. Neydi Darwinci evrim teorisinin işleyiş ilkelerinden birisi? Her canlı bir önceki canlıdan küçük değişimlerle farklılaşarak türleşmesini tamamlıyor. Dolayısıyla evrim matruşka bebekler gibi birbirinin içerisinden çıkan ve giderek farklılaşan işlevlerde, yapılarda, organlarda çok farklı ve yeni özelliklerin ortaya çıkmasıyla gelişiyor. Şimdi bizim iletişim yeteneğimiz de aynen böyledir. Yani kuşkusuz bizim iletişim yeteneğimizin bir kurbağayla, bir balıkla, bir kediyle, bir köpekle ortak olduğu yanlar var. Yok mu? Var. Nedir örneğin? Tiz sesler bizi de irkiltir, onları da irkiltir. Yani pes sesler, kalın seslerin yarattığı etki bizde de hayvanlarda da hemen hemen aynıdır. Bunlar evrimsel süreçte gelişmiş özelliklerdir. Ama örneğin diyelim primatlarda gelişmiş bazı özellikler, örneğin vervet maymunlarını örnek vermiştim. Vervet maymunları yaklaşık 15-20 tane farklı çığlık sese tepki vererek birbirleriyle iletişim kuruyorlardı. Bu sesler içerisinde örneğin kartallara özgü sesler ayrı, yılanlara özgü sesler ayrı, leoparlara
özgü sesler ayrı, kendilerinden olmayan başka primatlara özgü sesler ayrı. Dolayısıyla bu farklı seslere tepki vererek vervet maymunları birbirlerine farklı durumları birbirlerine rahatlıkla iletebiliyorlardı. İşte ama diyeceksiniz ki maymunlar en fazla işte birbirlerine farklı birkaç türün seslerini veriyorlar ama insan öyle değil. İnsan örneğin hiç orada bulunmayan durumları karşısındakine konuşarak iletebilir. Niyetlerini konuşarak iletebilir ya da olabilecekleri iletebilir. Bunu yaparken farklı fonemleri yani ses birimlerinden kullanarak bunları sonsuz bir biçimde birbirine eklemleyerek bunu yapabilir. Ama hayvanlarda böyle bir şey yok. Evet, doğru. Maymunlarda böyle bir şey yok. Ama bunun nüvelerinin olmadığını nereden biliyoruz? Bunun nüvelerinin olmadığını geçmişte olamayacağını söyleyenler vardı. Oysa ki günümüzde durum işte böyle değil. Şimdi bu videonun açıklamalar kısmına linkini koyacağım. En son Afrika'da Campbell maymunları denilen bir maymun grubu var. Eski dünya maymunları. Bu maymunlarla ilgili yapan ve yıllar süren bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Şimdi bu yıllar süren bu çalışmanın sonuçları çok çarpıcı. Bu çalışmanın ayrıntılarına tabii burada girecek değilim fakat ben kısaca çalışmayı size özetlemeye çalışacağım. Çalışmadan anlaşıldığına göre Campbell maymunları özellikle de erkekler birbirleriyle iletişim kurarken farklı durumları, farklı olayları 6 değişik biçimde iletebiliyorlar. Yani bu ne demek? Bu bağlama göre sesleri ve bu seslere bazı sesler ekleyerek bunlara göre 6 farklı durumda çok değişik durumları ve birbirlerine iletebilecekleri bilgileri iletebiliyorlar. Birbirleriyle uyum, yolculuk, seyahat etme, belirsiz yırtıcı tehdidi, ciddi yırtıcı tehdidi, yırtıcı olmayan hayvanlar gibi 6 tane değişik konuda Campbell maymunları değişik ses dizileri oluşturarak birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Bilim insanları bu farklı ses dizilerinin neler olduğunu ve bunların değişik biçimlerde yani sentaktik olarak, söz dizimsel olarak nasıl bir araya geldiklerine ilişkin çok önemli ipuçları yakalamışlar. Bu çalışmadan anladığımıza göre örneğin 6 tane temel ses var. Krak, hok, krak o, hok o, vak o, yani bunun gibi 6 ses dizisi sonuna o ekleri, uzatılmış o'ları ekleyerek başka bağlamlarda, başka anlamlara gelebilecek biçimde de konuşabiliyorlar. Yani araştırmacılar bu Campbell maymunlarının bu farklı ses dizilerini ortaya çıkararak koydukları bu anlayışın aslında bir tür ilkel protosentaktik dizilim olduğunu öne sürüyorlar. Kuşkusuz bu çalışmalar yeni çalışmalar olduğu için bunların ayrıntılarına ilgili bilim alanlarıyla ilgili uzmanlar elbette daha vakıflar. Benim bu konuda ayrıntılara girmeme gerek yok. Buradaki benim anlatmak istediğim şu: bizim felsefi olarak öngördüğümüz, dolayısıyla da insan dilinin hayvan iletişim sistemlerinden köken alarak onun gelişmiş ve giderek daha mükemmelleşmiş bir biçim olduğuna yönelik öngörümüzü doğrulayan ipuçlarının bu çalışmadan çıkıyor olması. Çünkü burada sözünü ettiğim çalışma yalnızca Campbell maymunlarıyla ilgili bir çalışma değil. Onun dışında yine eski dünya maymunları arasında yer alan başka türlerle ilgili olarak yapılan ve halen sürdürülen çok ciddi çalışmalar var. Örneğin büyük benekli burunlu maymunlar ve Diana maymunları denilen, yani Campbell maymunlarına yakın bazı türlere yönelik çalışmalarda da benzer konular ve daha ayrıntılı konularda çalışmalar sürdüğünü
biliyoruz. Yani bunlarla ilgili bazı yayınlar da var. Videonun açıklamalar kısmına koyduğum linkten o çalışmayı inceleyen arkadaşlar oradaki kaynakça bölümüne baktıklarında konuyla ilgili başka benzer çalışmaların neler olduğunu kolaylıkla görebilirler ve onların birçoğu da açık kaynak ve bunlarla ilgili makaleler söz konusu. Aslında bütün bu söylenenler diyelim benim açımdan bir sürpriz değil. Çünkü Darwinci teorinin öngördüğü gibi değişik davranış özelliklerinin önceki türlerde öncüllerinin bulunması ve onların süreç içerisinde gelişip dönüşerek bugünkü biçimlerini alması beklenen bir durum. Dolayısıyla burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani insan dilinin kökenine yönelik araştırmalarda bizim elimizi kolumuzu bağlayan ve bizi her şeyden öte farklı yönlere götüren esas yanılgı insanın iletişim yeteneğinin benzersiz ve dolayısıyla başka hiçbir hayvanda görülmeyen bir özellik olduğu dogması. Bu dogmaya karşı çıkmadan, bu dogmanın ortaya koyduğu ön kabulleri ve yanlış inançlarla hesaplaşmadan bu konuda anlamlı bir ilerleme sağlanamaz. Zaten bu durumu hatırlayacağınız gibi videoları dizisinin başlarında insan konuşma yeteneğinin, insan dilini olanaklı kılan organların evrimsel sürecine bakarken de anlatmıştık. Yani bu evrimsel geçmişe bakma örneğin ta 20-30 milyon yıl önceki bizim ata türlerimizdeki bazı özelliklerden başlayarak yaklaşık 7-8 milyon yıl önce primat kuzenlerimizden ayrıldıktan sonra geçirmiş olduğumuz biyolojik genetik özelliklerle de ilgili. Yani yalnızca biyolojik organik evrimle değil, ona bağlı olarak grup seçilimi altında kültürel evrimin özellikleriyle de açıklamamız gerektiğini döne döne vurguladık. Dolayısıyla insanın dil yeteneğinin yalnızca biyolojik özelliklerle açıklanamadığını özellikle vurgulamıştım. Yani bunun en somut kanıtı eğer yeterli uyaranlara, yeterli toplumsal uyaranlara maruz kalmadıklarında bebeklerin 3 yaşından sonra artık bir daha konuşmayı öğrenememeleri olduğunu belirtmiştik. Peki bebekler 3 yaşından sonra konuşmaları neden öğrenemiyorlar? Çünkü etraflarında bulunan değişik sesleri bir dil olarak algılama becerileri doğduktan sonraki çok kısa bir dönemde. Yani bu dönem o kadar kısa ki örneğin bebeklerle ilgili yapılan bazı çalışmalarda diyelim birkaç aylık bir bebekler diyelim işte Rus bebekler annelerinin memelerini emerken onların bulundukları ortamda başka bir dil konuşulduğunda bebeklerin meme emme performansları oldukça düşüyor. Çünkü kendilerini huzursuz ve yabancı bir ortamda hissediyorlar. Oysa ki Rusça konuşan insanların bulunduğu bir ortamda annelerinin memelerini emdiklerinde bu bebekler çok daha rahat, sakin bir biçimde daha iyi bir meme emme performansı gösteriyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bebekler doğduktan birkaç ay sonra kendi annelerinin ya da bulundukları ortamdaki ana dili bir dil olarak algılayabilecek kapasiteleri geliştirmeye başlıyorlar. Onun dışında başka diller onlar için artık sıradan bir gürültü haline geliyor. Gürültü haline geldiği için de o dillere yönelik tepkileri yani o dillerle ilgili bir takım ayrıntıları, nüansları, ince noktaları artık göz ardı etmeye başlıyorlar. Bütün dikkatlerini kendi ana dillerine yöneltiyorlar. Yani ana dil dediğimiz içinde bulundukları dil. Yani bu annelerinin ille dili olması gerekmiyor. Örneğin Çinli bir annenin Türkiye'de doğan bir çocuğu Türk bakıcılar tarafından büyütüyorsa onun ana dili Türkçe oluyor. Ana dili, annesinin dili Çince olup olmaması önemli değil. Ya da çocuk bulunduğu ortamda sürekli olarak ve düzenli bir biçimde 2 hatta 3 dil
ortamında bulunuyorsa, o dillere maruz kalıyorsa, işte zaten grup seçiliminin ve kültürel evrimin anlamı budur. Çocuk aynı anda o 2-3 dili bir dil olarak algılayabildiği için onları farklı bağlamlarda öğrenebiliyor. Yani yeni doğan bazı çocukların 2 dilli, 3 dilli ortamda bulunmaları ve bu 2 ya da 3 dili aynı anda öğrenmeleri bu yüzden kolay bir biçimde oluyor. Peki bunu olanaklı kılan ne? Kuşkusuz bunu olanaklı kılan genetik, biyolojik, organik evrimin sağlamış olduğu temel. Fakat bu temeli işleyip bebeğin o dilin ayrıntılarına vakıf olması ve ona hakim olmasını sağlayan ne? Kültürel evrimin sonucu olarak gelişmiş olan adaptasyonlar. Dolayısıyla dilin kökenini araştırma ve dilin kökenini kavrama yolculuğunda ilk hesaplaşmamız gereken ön yargı ve ön kabul, insan dilinin eşsiz benzersiz bir yaratım olduğu, hayvanlardaki benzer iletişim çabalarıyla hiçbir ortak noktasının bulunmadığını, hayvanların insan dilinin ancak kötü bir taklidi olabildikleri ön yargısı. Şimdi bu ön yargının geçersiz olduğunu aslında belli hayvanların insan dilini belli noktalarda öğrenebilmiş olmalarıyla da anlatmaya çalışmıştım. Örneğin Kanzi diye bir böbekten ya da Alex diye bir papağandan söz etmiştim. Ya da Koko diye bir gorilden söz etmiştim. Bu hayvanlar insan dilini çok başarılı biçimde kullanabiliyorlardı. Neden? Çünkü bunlar bebeklikten itibaren ilk sanki bir küçük bebeğin öğrenilmesi gibi belli insan dili ortamlarında bulunduklarında onu çözebiliyorlardı. Ama diğer hayvanlar örneğin büyüdükten sonra diyelim işte 1 yaştan 2 yaşından sonra bu ortama girdiklerinde elbette hiçbir şey öğrenemiyorlardı. Ama o hiçbir şey öğrenememe insan bebekleri için de geçerli. İnsan bebeklerini siz insanların bulunmadığı, dilin konuşulmadığı bir ortama koyarsanız bebekler de hiçbir şey konuşamıyorlar. Hiçbir dil konuşamıyorlar. Konuşamadıkları gibi bir daha öğrenemiyorlar da. Demek ki insan dilini yalnızca insana bahşedilmiş özel bir yetenek olarak ele alan dogmayı kabul etmememiz gerekiyor. Yani bu dogmanın doğru olmadığını, insan dilinin olanaklı kılan kültürel evrimin ve grup seçiliminin sonucu gelişen adaptasyonları ayrıntılı biçimde öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bunları göz önüne tutmadan yalnızca insan dili benzersizdir diyerek ki günümüzdeki birçok dil bilimci işin içinden böyle çıkıyorlar. Üniversitelerde okulan değişik dil teorilerinde anlatılan bundan başka bir şey değil. İnsan dili eşsizdir, benzersizdir. Hayvan dilleriyle aralarında şu farklar vardır. İnsan dili çift eklemlidir, dönüşlüdür, sayısız birimden oluşur. Bunlar insanlar keyfi biçimde bunları farklı biçimlerde bir araya getirerek işte konuşabilirler, bilgilerini birbirlerine iletebilirler. Oysa hayvanlar ancak çağrılara, çağrışımla dayalı olarak etki tepki mekanizmasıyla yanıt verirler ve dolayısıyla bunun bir dille ilgisi yoktur. Kısacası böylesi masallar anlatılıyor. Oysa ki bunun doğru olmadığını bu videolar dizisinde anlatmaya çalışmıştım. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren ve destek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.